Bucalemon teorisi. Bucalemon teorisi nedir? Bucalemon kuramı ne demektir? Bucalemon teorisi, İngilizce'de Chamberlain Theory olarak Bucalemon teorisi, yerçekimi yasalarının değiştirilmesiyle galaksi oluşumu arasındaki ilişkileri teste imkan sağladığı iddia edilen yeni fizik kuramıdır. Kurama uygun hareket eden evren modelleri, ortama göre davranış değiştirebildiği ve diğer teoride sahip olan yerçekimi kuvveti de farklılaşabildiği için teori Bucalemon olarak adlandırıldı. Genel göreliliğe alternatif olan yeni teori, aynı zamanda kara maddenin evrenin genişleme oranını hızlandıran gizemli madde, anlaşılmasına da yardımcı olabilecek gibi. Bucalemon kuran, Einstein'ın genel görelilik teorisine alternatif bir fizik teorisi. Genel görelilik, Albert Einstein'ın 20. yüzyılın başlarında uzaydaki büyük cisimlerin çekimsel etkisini açıklamak için geliştirmişti. Einstein'ın yer çekimini açıklayan genel görelilik teorisi, evrende galaksilerin ve kara deliklerin nasıl oluştuğu konusunda yetersiz kalıyordu. Bu çalışmada bilinen ivmelerek genişleyen bugünkü evren modeline teorik olarak alternatif bir açıklama kazandırmak için skaler tensör teorilerden yardımla vakum enerjisi kaynaklı skaler alan modelleri kullanılmıştır. Bu tür kozmolojik skaler alanlar yoğun bir ortamda bulunduğunda eşdeğerlik ilkesinin yerel testlerinde henüz tespit edilememiştir. Bu bağlamda bu çalışmanın temelini oluşturan Bucalemon kütle çekimi, yerel madde yoğunluğuna bağlı olarak skaler alanın kütle kazanmasını anlatan yeni bir senaryo olarak literatürde ortaya çıkmıştır. Maddeye konformal olarak bağlanan ve Bucalemon skaler alanın farklı yoğun ortamlardaki davranışları ve kozmolojik evrimi incelenmiştir. Tüm bunları yapabilmek için varyasyonel yöntemlerden faydalanılarak skaler tensör teori kaynaklı Bucalemon skaler alan Lagrange'den hareket denklemleri eldesine gidilmiştir ve buradan potansiyele bağlı olarak elde edilen skaler alanın kütlesi hakkında yorumda bulunulmuştur. Son olarak doğada Bucalemon alanının varlığının somut kanıtı olarak yakın gelecekte gerçekleştirilecek olan uydu deneyleri hakkında bazı açıklamalar yapılmıştır. Kısaca galaksilerin süper bilgisayar simülasyonları Einstein'ın genel göreliliğinin yer çekiminin işleyişi ve galaksilerin oluşumu ile ilgili tek açıklama olmadığını gösteriyor. Durham Üniversitesi'ndeki fizikçiler evrenin oluşumu ile ilgili Chamberlain Theory yani Bucalemon teorisi olarak adlandırdıkları yani alternatif bir yer çekimi modelini simüle ettiler. Simülasyonda üretilmiş resimlere göre bizim Samanyolu galaksisi gibi galaksilerde farklı yer çekimi kanunlarına göre şekillenmiş olabilirler. Yer çekimindeki değişikliklerin etkisi. Durham Üniversitesi Hesaplamalı Kozmoloji Enstitüsü'nden ve araştırmanın liderlerinden biri olan Dr. Christian Arnold şunları söyledi. Bucalemon teorisi çekim kanunlarının değişebilmesine olanak tanıyor, böylece biz de galaksi oluşumunda yer çekimindeki değişikliklerin etkisini ölçebiliriz. Simülasyonlarımız sayesinde ilk defa yer çekimini değiştirsek bile disk galaksilerin spiral kollarıyla beraber oluşabileceğini göstermiş olduk. Bizim araştırmamız kesinlikle genel göreliliğin yanlış olduğunu göstermiyor. Sadece evrenin evriminde yer çekiminin rolünü açıklamada genel göreliliğin tek yol olmadığını gösteriyor. Araştırmacılar Bucalemon teorisindeki yer çekimi ile galaksilerin merkezindeki süper kütleli kara deliklerin arasındaki etkileşimi incelediler. Kara delikler galaksi oluşumunda kilit rol oynuyor. Çünkü çevrelerindeki materyalleri yutarken açığa çıkardıkları madde ve ısı yıldızların ihtiyaç duyduğu gazı yakabilir ve yıldız oluşumunu durdurabilir.
yer çekimindeki değişim sebebiyle kara deliklerin açığa çıkardıkları ısı miktarı da değişir ve galaksilerin oluşumunu etkiler. Fakat yeni simülasyonlar bu Kalemun teorisinden uygulanmasından kaynaklanan yer çekimi değişimi hesaba katılsa bile galaksilerin hala oluşabildiğini gösterdi. Evrenin ivmeli genişlemesini anlamak için de genel görelilik bazı çıkarımlara sahipti. Bilim insanları bu genişlemenin karanlık enerji tarafından sağlandığına inanıyorlar ve Durham araştırmacıları bulgularının bu enerjinin özelliklerini açıklamak adına küçük bir adım olabileceğini söylüyorlar. Araştırmanın yazarlarından Profesör Bougili şunları söyledi. Genel görelilikte bilim insanları evrenin ivmeli genişlemesini hesaplamak için karanlık enerji adında gizemli bir maddeyi hesaba katıyorlar. Karanlık enerji, yoğunluğu uzay ve zamanda sabit olan bir kozmolojik sabit formu. Ancak karanlık enerji ile ilgili ne kadar az şey bildiğimiz göz önüne alındığında çekim kanunu üzerinde değişiklik yaparak evrenin ivmeli genişlemesini açıklayan bir kozmolojik sabite alternatifler de geniş çapta düşünüldü. Durham araştırmacıları SKA teleskobu ile yapılacak gözlemler sayesinde bulgularını analiz edebilmeyi bekliyorlar. Kozmolojide yanıtlanmayan en büyük sorulardan biri evrenin neden genişlemekte olduğu. Şimdiye kadar geliştirilen modellerde bu soruyu yanıtlamak için karanlık enerji adı verilen bilinmeyen bir kaynak kullanılıyordu. Teorik olarak genel görelilik evrenin genişlemesinin nedenini açıklayabiliyor. Ancak bunu yaparken işin içine hala varlığı kanıtlanmamış olan karanlık maddeyi katıyor. Bilim insanları evrenin %68 karanlık enerjiden oluştuğuna inanıyor. Karanlık maddenin oranı %27. Bildiğimiz normal maddenin oranı ise sadece %5. Karanlık enerji hakkında çok az şey bildiğimiz için kozmolojik sabit yerine geçecek kütle çekim kanunlarını modifiye ederek evrenin neden genişleyebildiğini açıklayacak bir alternatif, örneğin çekim gücü düşünülüyor. Araştırmada modifiye edilmiş kütle çekiminin uzaya ısı ve madde yayan ve yıldızları oluşturmak için gerekli olan gazların üremesini sağlayan süper kütleli kara delikler üzerindeki etkisi de modellendi. Kara deliklerden salınan enerji aynı zamanda galaksilerin merkezindeki çekirdeği de besliyor. Bu yüzden galaksi oluşumunda da anahtar rolü oynuyor. Bir masaüstü donanımıyla test edildi. Araştırmacılar Londra'daki bir bodrum katta bulunan laboratuvarda bir masaüstü donanımını kullanarak karanlık enerjinin yalnız haldeki atomlar üzerindeki etki edip etmediğini gözlemleyebilmek amacıyla vakum odasında bir misket boyutunda metal bir küre ve tek bir atom yerleştirdiler. Eğer atom ile metal küre arasında hareket eden beşinci bir kuvvet olsaydı, o durumda atom küreye yaklaştıkça biraz sapması gerekecekti. Ancak deney bunu ortaya koyamadı. Nottingham Üniversitesi Fizik ve Astronomi Yüksekokulu'nda fizik profesörü ve yayınlanan çalışmanın ortak yazarı olan Edmund Copeland, Londra Kraliyet Koleji'nden yaptığı açıklamada atom fiziğini ve gökbilimini birleştiren bu deney, karanlık enerjinin doğasını açıklamak için önerilen geniş bir model kümesini saf dışı bırakmamıza olanak sağladı ve daha birçok karanlık enerji modelini sınırlamamıza da olanak sağlayacak diyor. Evet, garip bir teori olan Bucalemon teorisine bu videomuzda değinmiş olduk. Bucalemon teorisi genel göreliliğe alternatif olarak öne sürülen teorilerden birisi. Çünkü kanalımda da mevcut Verlinde'nin de yine kendine has bir kütle çekim teorisi vardı. Genel göreliliğe karşı veya geliştirmek amaçlı. Burada bu çıkan teoriler genel göreliliği ya da Einstein'ın izafiyet teorilerini vesaire çürütmek amaçlı değil, onun açıklayamadığı ya da fizikçilerin paradoksta kaldığı noktaları aydınlatmak amaçlı yapılıyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz, eğer
evrendeki bütün her şeyin teorisi meydana çıkarsa bu parçaları toplayıp her şeyin teorisi şeklinde sunacaklar. Yani genel görelilik, Bucalem'in teorisi, Verlinde'nin teorisi, X teorisi, B teorisi ya da diğerleri dahil edilip her şeyin teorisini bulmaya çalışıyorlar. Çünkü fizikçiler sadece Einstein'ın ya da sadece Newton'un üretmiş olduğu fizikle ya da açıklamalarla şu an aydınlatamadıkları noktaları her şeyin teorisiyle aydınlatmayı düşünüyorlar. Bucalem'in teorisi de bunlardan sadece bir parçayı oluşturan bir teori. Ve özellikle buradaki çalışmayı yapan profesörlerin çoğu deney imkanı bulup simülasyon şeklinde de teoriyi test etmeye çalışmışlar bilgisayar üzerinde. Ve şunu söyleyebilirim, en son aşamada eğer her şeyin teorisi çıkarsa bu tarz denemelerin, bu tarz teorilerin altyapıyı oluşturmasıyla çıkacak. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın arkadaşlar.